şekillendiren iş insanlarının yaşamlarını ve kurdukları sistemlerin ardındaki düşünceyi anlamaya çalışıyoruz. Bugünkü bölümde odakta olan kişi, büyük hedefler kurma cesareti, ısrarcı çalışma tarzı ve sınır tanımayan yatırım gücüyle yaşadığı dönemin gidişatını değiştirmeye devam eden Elon Musk. Birçok kişi onun adını biliyor. Şirketlerini duyuyor, başarılarını ya da hatalarını tartışıyor. Fakat bu anlatımda amaç gösterişli manşetlerin ötesine geçip arkasındaki düşünce yapısını, aldığı riskleri, kurduğu ekiplerin nasıl çalıştığını ve bu şirketlerin neden bu kadar dikkat çektiğini sakin bir çerçevede ele almak. Uzay taşımacılığından elektrikli otomobillere, altyapı projelerinden dijital sistemlere uzanan geniş bir tablo var. Şimdi bu hikayenin nasıl başladığına ve adımların nasıl birbirini tamamladığına daha yakından bakma zamanı geliyor. Aralarında Tesla, Google, Amazon, Microsoft ve Netflix gibi büyük Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketlerin bulunduğu borsalara nasıl yatırım yapılabilir? Bu sorunun cevabını arayan pek çok kişi farklı aracı kurumlara yöneliyor. Türkiye'den Amerikan hisse senetlerine ulaşmak mümkün olsa da geçmişte bu süreç yüksek minimum tutarlar ve uzun prosedürler nedeniyle çoğu yatırımcı için oldukça zorluydu. Bugün ise bu engeller büyük ölçüde ortadan kalktı ve hem küçük birikimi olanlar hem de büyük portföylere sahip kişiler benzer koşullarda yatırım yapabiliyor. Böylece insanlar sevdikleri şirketlere daha kolay erişerek kendi finans yolculuklarına adım atabiliyor. Şimdi tüm bunları bir kenara bırakalım ve asıl konumuzun başlangıcına, yani onun çocukluk yıllarına dönelim. Deliymişiz değilmiş, karar sizin. Musk'ın anne tarafından gelen aile geçmişi oldukça sıra dışı kişiliklerle doluydu. Dedesi Joshua uzun süre Kanada'da yaşamış, annesi de orada dünyaya gelmişti. Ancak ikisinin de içinde durdurulamaz bir macera isteği vardı. Bir gün sahip oldukları her şeyi geride bırakarak Güney Afrika'ya taşındılar. Joshua tek motorlu bir uçakla uzun yolculuklara çıkıyor, Kalahari çölünde kayıp bir şehir bulmak için gizli keşiflere katılıyordu. Musk çocukluk boyunca dedesinin bu maceralarını dinledi ve bu hikayeler onun cesaret ve risk alma anlayışını şekillendirdi. Annesi May gençliğinde son derece çalışkan bir öğrenciydi. Matematiğe ve bilime büyük ilgi duyuyordu. Fakat 15 yaşına geldiğinde dış görünüşü dikkat çekmeye başladı. Miss Güney Afrika yarışmasında finale kadar yükseldi ve bu başarı 60'lı yaşlarına kadar devam edecek olan modellik kariyerinin başlangıcı oldu. Peki baba tarafı? Musk'ın babası Errol, Güney Afrika'da dünyaya gelmiş bir makine ve elektrik mühendisiydi. Ailenin maddi durumu oldukça iyiydi ve Errol çocuklarını sık sık deniz aşırı seyahatlere götürüyordu. Zekasıyla onları etkilemeye çalışır, gündelik yaşamdan pratik dersler verirdi. Her insan aynı mahallede büyümüş sayılır derdi. May, Errol'dan 5 yaş büyüktü. İlk tanıştıklarında May 11 yaşındaydı. Yıllar içinde aralarında bir yakınlık oluştu fakat May evlilik düşüncesine sıcak bakmıyordu. Buna rağmen Errol son derece ısrarcıydı. Tam 7 yıl boyunca pes etmeden May'i evliliğe ikna etmeye çalıştı. Sonunda May kabul etti ve çift 1970 yılında evlendi. Evliliklerinden 9 ay 2 gün sonra 28 Haziran 1970 bir tarihinde çocukları dünyaya geldi. Bu çocuk Musk'tı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Pretoria kentinde doğmuştu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Kimball, ardından kız kardeşi Tosca dünyaya gelecekti. O dönemde Güney Afrika şiddet ve gerginlik içindeydi. Irkçılığın toplumun her yanına sindiği bu ortam, Musk'ın zaten içine kapanık olan kişiliğini daha da belirgin hale getiriyordu. Çekingen yapısı ve sıra dışı alışkanlıkları onu akranlarından uzaklaştırmıştı. Bazen derin bir dalgınlığa bürünüyordu. Bu durum o kadar sık yaşanıyordu ki ailesi sağlık sorunu olabileceğinden endişelendi. Fakat problem fiziksel değildi. Musk bu anlarda kendini tamamen dış dünyadan koparıyor ve zihnindeki hayal dünyasına dalıyordu. Bir diğer dikkat çekici özelliği, okuma konusundaki olağanüstü tutkuydu. Çok küçük yaşlardan itibaren elinde kitap olmadan dolaşmazdı. Günde 10 saate yakın okuması onun için son derece normaldi. Kendi okulunun ve komşu okulun kütüphanelerindeki kitapların büyük bölümünü bitirmişti. Aile alışverişe çıktığında Musk çoğu zaman bir kitapçı bulur, mağazanın arka köşesine çekilir ve kitabın içinde kaybolurdu. Bu nedenle çevresindekiler ona dahi çocuk demeye başlamıştı. Akşam yemeklerinde ailesine sürekli sorular
soruyor, aldığı yanıtlar karşısında düşüncelerini dile getiriyordu. Ancak bu merakı zaman zaman bir dezavantaja dönüşüyordu. Çevresindeki insanları sürekli düzeltmesi yüzünden akranları ondan uzaklaşıyordu. Kardeşleri bile zaman zaman annelerine Musk'tan şikayet ederdi. Neyse ki bu durum ilerleyen yıllarda yavaş yavaş düzeldi. Errol'un mühendislikteki başarısı sayesinde Pretoria'daki en büyük evlerden biri Musk ailesinin olmuştu. Başlarda mutlu bir yaşam sürseler de 1979 yılında Errol ile May'ın boşanması her şeyi değiştirdi. May çocuklarıyla birlikte Güney Afrika'nın doğu kıyısındaki yazlık eve taşındı. Aradan birkaç yıl geçmişti ki İlan annesine üzülse de babasının yanında yaşama kararı aldı. Bir süre sonra kardeşi Kimball da onlara katıldı. İlan 10 yaşına geldiğinde Johannesburg'daki bir alışveriş merkezinde hayatını değiştirecek bir an yaşadı. Orada ilk defa bir bilgisayar gördü. O küçücük bedeniyle vitrine yaklaşıp makineye baktığında bunun geleceğinde büyük bir yer tutacağını adeta hissetmişti. Babasına uzun süre ısrar etti ve sonunda ilk bilgisayarına kavuştu. Bu bilgisayar Commodore 64 modeliydi. Makinenin yalnızca 64 kilobaytlık hafızası vardı ve yanında Basic programlama dili için hazırlanmış bir alıştırma kitabı geliyordu. Aylar sürecek şekilde hazırlanmış bu kitabı İlan 3 günde bitirdi. Merakı ve öğrenme isteği bu küçük bilgisayarın sınırlarını aşacak kadar güçlüydü. Fakat okul hayatı aynı parlaklıkta değildi. Çekingenliği ve farklı ilgi alanları onu akranlarından uzaklaştırmıştı. Sürekli zorbalığa maruz kalıyor, çoğu zaman kendini saklamak zorunda kalıyordu. Bir keresinde arkadaşları onu merdivenlerden aşağı itmiş, bilinci kapanana kadar dövmüşlerdi. Uyandığında bir hastane odasında gözlerini açtı. Okul arkadaşlarının anlattığına göre o yıllarda gelecekte bir milyarder olacağına dair hiçbir işaret yoktu. Çoğu zaman sessizdi. Liderlik özelliği göstermiyor. İçine kapanıktı. Ancak notları iyiydi. Fizik ve bilgisayara karşı olağanüstü bir ilgisi vardı. Programlama, onun dünyasında neredeyse nefes almak kadar doğal hale gelmişti. 13 yaşına geldiğinde İlk ciddi parasını kazandı. Tasarladığı bilim kurgu temalı küçük uzay oyunu Blaster sayesinde $500 elde etmişti. Oyun elbette sektör için bir devrim değildi. Ancak 13 yaşındaki bir çocuk için kendi kendine yazdığı bu oyun son derece etkileyici bir başarıydı. Musk yetişkinliğe adım atarken dünyanın gidişatının kötüleştiğine dair düşünceler zihninden hiç eksik olmuyordu. Daha küçük yaşlardan itibaren bulunduğu ülkeden ayrılıp potansiyelini gerçekleştirebileceği bir yere gitmenin hayalini kurmuştu. Okuduğu kitaplardan öğrendiklerine göre bunun için en uygun yer Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Büyük fırsatlar ülkesi olarak biliniyor, teknoloji ve uzay denince ilk akla gelen merkez olarak görülüyordu. Fakat ortada büyük bir engel vardı. Amerika'ya istediği gibi gidebilir miydi? Musk henüz 17 yaşındayken Kanada'ya gitmek üzere Güney Afrika'dan ayrıldı. En kısa sürede Amerika'ya ulaşmak istiyordu ve Kanada'yı bir ara durak olarak kullanmanın mantıklı olacağını düşündü. Bu fırsat, annesinin Kanada vatandaşlığının çocuklarına da geçmesini sağlayan bir yasa değişikliğiyle ortaya çıktı. Gerekli makamların onayı ve pasaport süreci yaklaşık 1 yıl sürdü. Ardından uçak biletini aldı ve Güney Afrika'dan ayrıldı. 1988 yılının Haziran ayında Kanada'ya ayak bastığında yanında kalacak bir yeri ve cebinde kayda değer bir parası yoktu. Kanada genelinde ağır işlerde çalışarak ayakta kalmaya çalıştı. Hatta bir keresinde bir değirmenin kazanını temizlemek için sıcak ve tehlikeli bir bölmenin içine bile girdi. 1 yıl sonra annesi ve kardeşlerinin Kanada'ya taşınması onun için büyük bir rahatlama oldu. 1989 yılında Queen's University'ye kaydoldu. Ancak planı yalnızca derslere girip çıkmak değildi. Kardeşi Kimball ile birlikte tanımadıkları iş insanlarıyla tanışmak için her fırsatı değerlendiriyorlardı. Bu dönemde Musk bir yandan kariyerini şekillendirecek fırsatları arıyor, diğer yandan da üniversitede tanıştığı Justin Wilson'la yakınlaşıyordu. Justin zeki ve dikkat çekici bir kadındı. Musk'in ilgisini hemen üzerine çekmişti. Musk onunla tanışmak için oldukça sıra dışı bir yöntem seçti. Yurdun önünde sanki ona kazayla çarpmış gibi yaparak konuşmayı başlattı. Genç çift bir süre ilişki yaşadıktan sonra ayrıldı. Justin'in çevresinde sürekli ilgi gösteren erkekler vardı.
Ve bu durum Musk'ı rahatsız ediyordu. Justin ayrılığın ardından onu pek umursamadı. Fakat için durum farklıydı. Onun dünyasında hayır kelimesi o zamanlarda bile yok gibiydi. Bu yönüyle inatçılığı ve ısrarcılığı babasına benzediğini söylemek yanlış olmayacaktı. Justin'in peşini bırakmadı. İnatçıydı ve geri adım atmıyordu. Bu ilişki sonunda bir evliliğe dönüştü. Justin daha sonra bu dönemle ilgili şunu anlatacaktı. Musk öylesine ısrarcıydı ki telefonu hiç susmazdı. Onu başınızdan savmak kolay değildi. Ayrılığı kabul etmiyor, vazgeçmiyordu. Justin bakışlarını bir hedefe diken ve sonunda mutlaka elde eden biri olduğunu söylüyor ve onu bir çeşit durdurulamaz güç olarak tanımlıyordu. Musk, 2 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında aldığı bir burs sayesinde Pennsylvania Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Hayallerindeki ülkeye adım atmıştı. Burada ikinci bir anadal daha okumaya karar verdi ve kendisini entelektüel açıdan besleyecek insanlarla tanıştı. Para kazanmak için de oldukça sıra dışı bir yöntem geliştirdiler. Musk ve yanında kalan arkadaşı, kampüs dışında büyük bir ev kiralayıp hafta sonları bu evi adeta bir gece kulübüne dönüştürüyorlardı. Bir keresinde Musk'in annesi ziyarete geldiğinde bu kalabalığı görüp kapıda şaşkınlıkla duraklamıştı. Buna rağmen bu girişim oldukça karlıydı. Evin bir aylık kirasını yalnızca bir gecede çıkarabiliyorlardı. Musk, üniversitede güneş enerjisi, İnternet ve tekrar şarj edilebilir piller gibi geleceğe yön vereceğine inandığı konular üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu alanlarda yazdığı çalışmalar öğretmenleri tarafından takdirle karşılanıyor ve onun ileride nereye yöneleceğine dair net ipuçları veriyordu. Üniversite sonrası ne yapacağını kesinleştirmemişti. Fakat insanlığa faydalı olabilecek teknolojilerin içinde olmak istediğini biliyordu. Kafasında 3 ana alan vardı. Uzay, temiz enerji, internet. Ekonomi ve fizik alanlarında 2 ayrı lisans diplomasını aldıktan sonra kendisini daha büyük bir yolculuğun başlangıcında buldu. Bu eğitim sürecinin ardından Stanford Üniversitesi'nde malzeme bilimi ve fizik alanında doktora programına başladı. Ancak internet dünyasının yükselişi o kadar güçlü bir çağrıydı ki 995 yılında başladığı bu programı yalnızca 2 gün sonra bıraktı. Musk için okul hızla değişen teknoloji dünyasında fazla yavaş bir yoldu. Dünyaya adını duyurmak istiyordu ve bunun adresi de Silikon Vadisi'ydi. Kardeşi Kimball bu kararını destekledi ve birlikte Kaliforniya'ya taşındılar. Musk'in internet dünyasına adım atışı böyle başladı. İlk olarak Netscape isimli şirket için başvuru yaptı. Ancak geri dönüş alamadı. Zaten orada çalışmak Musk'in asıl hedefi değildi. Kendisi bir şey kurmak istiyordu. Bunun üzerine iki kardeş ilk girişimlerini hayata geçirdi. Şirketin adı Zip2 idi. Kimball satışları artırmak için kapı kapı dolaşırken Musk de yazılım kodlarını geliştiriyordu. O dönem işletmeler internetin gücünü kavramaktan çok uzaktı. İnsanlar internette ilan vermeyi gereksiz buluyor, bu dünyaya para yatırmak istemiyorlardı. Zip2, İşletmeler hakkında bilgi veren ve bu verileri şehir haritalarıyla ilişkilendiren bir yazılımdı. Günümüzdeki harita uygulamalarının basit bir öncüsü olarak düşünebilirsiniz. O dönem için oldukça yenilikçi bir fikirdi. Bu süreçte babaları oğullarına destek olmak için 28 bin dolar verdi. Fakat ofis kiralama, yazılım lisansları ve gerekli ekipmanlar derken bu para hızla tükendi. Kardeşler bir ev tutacak paraları olmadığı için şirketin ilk 3 ayında ofiste yaşamak zorunda kaldılar. Bir süre sonra küçük bir daireye taşındılar ve iş yavaş yavaş büyümeye başladı. Yeni çalışanlar alındı ve Zip2, Silikon Vadisi'nin genç girişimcileri arasında adını duyurmaya başlayan bir projeye dönüştü. Fakat ilan için değişen bir şey olmadı. Her zamanki gibi çok yoğun çalışıyor ve ofisteki masasının hemen yanında durduğu dolgu çuvalının üzerinde uyuyordu. Çalışanların motivasyonunu yüksek tutan belki de tek şey ilanın Zip2 yazılımında aralıksız olarak kaydettiği gelişmelerdi. 1996'nın başlarında Zip2 önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Moore Davidow Ventures isimli yatırım şirketi Zip2'ye 3 milyon dolar yatırım yaptı. Bu yatırım şirketin daha büyük bir ofise taşınmasını ve sektördeki yetenekli mühendislerin kadroya katılmasını sağladı. Zip2 bu hamleyle faaliyet alanını genişletti ve kısa süre içinde tüm ülkeyi kapsayan bir hizmet haline geldi. Zip2'yi kurmak ve büyümesini izlemek, Musk'ın kendine olan güvenini en üst seviyeye taşımıştı. Şirket artık bir yönetim kuruluna sahipti ve başarı grafiği sürekli yükseliyordu. Sonunda 1999 yılının Şubat ayında bilgisayar üreticisi Compaq, Zip2'yi satın almak için 307 milyon dolar nakit teklif etti. Yönetim kurulu teklifi kabul etti. İlan satıştan memnun olmasa da alınan karara saygı duymak zorunda kaldı. Bu satış yatırımcılarının 20 kat kazanç elde etmesini sağladı.
İlanın payına 22 milyon dolar, kardeşi Kimball'ın payına ise 15 milyon dolar düşmüştü. Sırtında çantasıyla göçebe bir hayat yaşayan genç bir Güney Afrikalı'dan 27 yaşında Amerika'da yaşayan bir multimilyonere dönüşmesi 10 yıldan daha kısa sürmüştü. Artık yeni fırsatlara yönelme zamanıydı. Musk'ın bu ilk büyük kazançla yaptığı ilk şey 200 metrekarelik bir apartman dairesi almak, 1 milyon dolarlık spor otomobil satın almak ve bir de pervaneli uçak edinmek oldu. Daha sonra pilotluk dersleri alarak kendi uçağını kullanmayı öğrendi. Sıradaki hedefi çevrim içi hizmet sağlayacak yeni bir finansal kuruluş kurmaktı. 1999 yılının Mart ayında vergilerini ödedikten sonra 12 milyon dolar yatırım yaparak X.com adını verdiği yeni şirketi kurdu. Tüm harcamalardan sonra elinde yalnızca 4 milyon dolar kalmıştı. Aslında burada oldukça cesur bir risk alıyordu. Parasının büyük bölümünü son derece hassas ve karmaşık bir alan olan finans sektörüne yatırmıştı. Artık konu haritalarda işletme konumlarını göstermek değildi. İnsanların parası söz konusuydu ve en küçük hata bile büyük sonuçlar doğurabilirdi. Musk, X.com için alanında yetkin kişilerden oluşan küçük fakat güçlü bir ekip kurdu. Şirketin kuruluşunda kendisiyle birlikte 4 kişi yer alıyordu. En büyük sermayeyi ortaya koyduğu için şirketin en büyük hissedarı konumundaydı. Kurucular bankacılık sektörünün zamanın çok gerisinde kaldığını ve artık gereksiz bir bürokrasiyle uğraşmaya gerek olmadığını düşünüyordu. Bu nedenle X.com, dünyanın çevrim içi hizmet sunan ilk bankalarından biri olacaktı. Ancak böyle bir girişim, dönemin kanuni engelleriyle ve güvenlik tehditleriyle sürekli sınanıyordu. Hacker saldırıları büyük bir risk oluşturuyor, yatırımcıları ikna etmekse neredeyse imkansız görünüyordu. Aylar ilerledikçe ekip büyüdü. Onlarca mühendis işe alındı. Sektör içinde çeşitli ortaklıklar kuruldu. Ve 1999 yılının Kasım ayında X.com resmen kullanıma açıldı. Amaç günler süren ve ağır teden işleyen geleneksel bankacılık işlemlerini yalnızca birkaç fare tıklaması ve bir e-posta adresi aracılığıyla tamamlayabilen çevik bir sisteme dönüştürmekti. Bu, o dönemin şartlarında tam anlamıyla devrim niteliğindeydi. Sistemin açılmasından sonra ilk birkaç ay içinde 200 binden fazla kişi platforma kayıt oldu. Musk projeye de en az buna yakışır bir hızla yaklaşıyordu. Mühendislerini günde 15 saatten fazla çalıştıkları yoğun bir tempoya soktu. Kendisi ise bu temponun bile üzerine çıkıyordu. 1999 yılının Ocak ayında Justin evlendi. Bir balayı yapacak fırsat bile bulamadılar. Aynı yılın Mart ayında X.com rakibi Confinity ile birleşti ve yatırımcılardan 100 milyon dolarlık yeni bir kaynak sağladı. Fakat şirkette bazı isimler Musk'ın yönetim tarzını fazla agresif buluyordu. Evlilikten 9 ay sonra balayına çıkabilen uçakta olduğu sırada yönetim kurulu toplandı ve onu görevden aldı. Yeni yönetim X.com'u PayPal adıyla yeniden yapılandırdı. Musk bu dönemde dikkate değer bir sabır gösterdi. Danışmanlık rolünü üstlendi, yeni yönetime destek oldu ve şirkete yatırım yapmaya devam etti. Böylece PayPal'ın en büyük hissedarı olmayı sürdürdü. Sonraki yıl açık artırma usulü çalışan alışveriş platformu eBay, PayPal'ı satın almak için teklif sundu. Şirket yöneticileri, şirketin artık doygunluğa ulaştığını ve bir an önce satılması gerektiğini düşünüyordu. Ancak Musk ve Peter Thiel daha yüksek bir teklif beklemekten yanaydı. Yönetim kurulunda ısrarcı oldular ve bu ısrar karşılığını verdi. 2002 yılının Haziran ayında eBay PayPal için 1,5 milyar dolar teklif etti. Gözetim kurulu anlaşmayı kabul etti. Bu satıştan 180 milyon dolar geçti. Böyle bir durumda Musk'ın ne yapmasını beklersiniz arkadaşlar? Artık öyle bir serveti vardı ki hayatının geri kalanını rahatlıkla geçirebilir, düşük riskli alanlarda yeni fırsatları sabırla bekleyebilirdi. Fakat Musk durmak istemiyordu. Kendini hiçbir zaman sahilde uzanıp içki yudumlayan biri olarak görmemişti. Yoğun bir çalışma temposu ve büyük hedeflerin peşinden gitmek onun için tatilden çok daha heyecan vericiydi.
Dahası asıl büyük vizyonunu hayata geçirmek için elindeki paradan kat kat fazlasına ihtiyacı olduğunu biliyordu. Musk'ın zihninde artık tek bir konu öne çıkmıştı: uzay. Eşiyle birlikte hayatlarının bir sonraki dönemini Los Angeles'ta geçirmek istiyordu, fakat onu buraya çeken şey gösterişli yaşam değildi. Uzay çalışmalarının merkezi de burada bulunuyordu. Bu nedenle attığı ilk adımlardan biri Mars araştırmalarına destek veren bir oluşum olan Mars Society'ye katılmak oldu. Çöldeki bir araştırma istasyonu için $100.000 bağış yaptı. Ancak Musk'ın amacı bu tür projelere yalnızca destek vermek değildi. O doğrudan Mars'a araç göndermek istiyordu. Bu elbette zorlu bir hedefti. Devlet kurumlarıyla yarışmayı gerektiriyordu. Bir gün NASA'nın internet sitesini incelerken hayal kırıklığı yaşadı. İnsanlığın sınırlarını zorlayacak bir plan görmeyi umuyordu. Fakat kapsamlı bir Mars programı yoktu. Musk'a göre bu durum kabul edilemezdi. Bunun üzerine Mars Society'den ayrıldı ve kendi girişimini başlatacağını duyurdu. Mars Oasis adı için $30 milyon ayırmıştı. Fakat bu miktar Mars yolculuğu hedefi için son derece yetersizdi. Tek bir roket fırlatmak bile tüm bütçesini tüketebilirdi. Ayrıca çözülmesi gereken dev mühendislik sorunları vardı. Arkadaşları onu bu fikirden vazgeçirmek için defalarca toplantı düzenledi. Roket satın almak için arkadaşlarıyla birlikte Rusya'ya gitti. Rusya, Musk'ın bütçesine kısmen uyabilecek roketlere sahip tek ülkeydi. Fakat Rus yetkililerin ciddiyetsiz tavırlarını görünce bu planından vazgeçti. Hatta bu durum Musk'ın moralini daha da bozdu. Bir anda çocukluğunda olduğu gibi bilgiye aç bir insan haline döndü. Aylarını havacılık, roket bilimi ve uzay endüstrisi hakkında bulabildiği her kitabı okuyarak geçirdi. Bu süreç onun için yeni bir başlangıç anlamına geliyordu. Musk'ın zihninde artık çok daha uç noktada fikirler dolaşmaya başlamıştı. Önünde duran engellere rağmen bir takım çizimler yaptı, notlar hazırladı ve sonunda arkadaşlarına dönüp şu cümleyi kurdu: "Sanırım bu roketi kendimiz inşa edebiliriz." Bu söz ilk anda çılgınlık gibi görünüyordu. Çünkü alanında uzman olan pek çok arkadaşı, daha önce benzer hayallerle yola çıkan zenginlerin yaşadığı hüsranı defalarca görmüştü. Onlara göre Musk da aynı kaderi paylaşacaktı. Bu girişim başarısız olursa tüm servetini kaybedeceği düşüncesi altını çiziyordu. Fakat Musk'ın artık farklı bir yaklaşımı vardı. Kafasındaki hedefin yalnızca bir hayal olarak kalmak zorunda olmadığını anlamıştı. Pazarın en dip noktasına odaklanıp küçük uydu sınıfı için uygun bir roket tasarlamayı düşündü. Eğer fırlatma maliyetlerini mümkün olduğu kadar aşağı çekebilirlerse bambaşka bir pazarın kapısı açılabilirdi. Böylece Musk'ın en riskli girişimi doğdu. SpaceX 2002 yılında kuruldu. Aynı yıl Musk, Güney Afrika ve Kanada vatandaşlıklarının yanına Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığını da ekledi. SpaceX'in ilk binası Los Angeles'ta yaklaşık 7.500 metrekarelik eski bir depoydu. Bu sade görünen yapı içinde roket üretimini diğer tüm rakiplerinden daha hızlı ve daha ucuz yapabilmek için devrim niteliğinde fikirler deneniyordu. O yıllarda havacılık ve uzay sektöründe rekabet oldukça sınırlıydı. Dev şirketler ürünlerini çok yüksek maliyetlerle üretiyor ve fiyatlar neredeyse ulaşılmaz seviyelerde kalıyordu. Bu nedenle SpaceX roketlerini sıfırdan geliştirmeye karar verdi. Musk'ın hızlı planına göre şirketin kurulmasından yalnızca 15 ay sonra ilk fırlatma yapılacaktı. Mars'a insan göndermek için düşündüğü tarih ise 2010'lu yılların başlangıcıydı. Fakat ortada büyük bir gerçek vardı. 1957'den 1966'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri dünya yörüngesine 400'den fazla fırlatma yapmış ve bu görevlerin yaklaşık 100 tanesi başarısız olmuştu. Devlet bütçeleriyle bile hata payı bu kadar yüksekken SpaceX'in böyle bir lüksü yoktu. En iyi ihtimalle 3 veya 4 deneme hakkı olacaktı. Dışarıdan bakanlar bu projeyi bir şaka olarak görüyordu. SpaceX'in karşısında Lockheed Martin ve Boeing gibi devler vardı. Ayrıca NASA ya da Rusya'nın uzay kurumu gibi devlet destekli yapılarla yarışmak da neredeyse imkansız görünüyordu. Üstelik bu rekabet yalnızca teknoloji ve ekonomiyle sınırlı değildi. Politik engellerle de mücadele etmeleri kaçınılmazdı.
SpaceX'in ilk yılı neredeyse nefes almadan geçti. Her hafta 2 yeni çalışan daha ekibe katılıyor, şirket adeta hızla büyüyen bir canlı gibi genişliyordu. Teksas'ta 300 dönümlük büyük bir test alanı satın alındı. Yeni motor tasarımları yapıldı, prototipler üretildi ve bu tesislerde sayısız deneme gerçekleştirildi. Her denemede patlamalar oldu. Motorlar dağıldı, testler başarısızlığa uğradı. Bu başarısızlıklar ekipte sinirleri zorluyordu ama Musk engelleri ortadan kaldırmak için hiçbir masraftan kaçınmıyor, çalışanlarının önünü açmak için elinden geleni yapıyordu. 2006 yılının sonuna gelindiğinde o eski boş depo artık tam anlamıyla bir roket fabrikasına dönüşmüştü. Çalışanlar haftanın 6 ya da 7 günü günde 12 saat çalışıyordu. Yine de Musk bazen ekibi motive etmek için kısa molalar verdiriyor, 20 kişilik gruplar halinde Counter-Strike gibi oyunlar organize ediyordu. İlginç olan bu oyunlarda neredeyse her zaman herkesi tek tek yenmesiydi. Keskin refleksleriyle hemen her turun galibi oluyordu. SpaceX ekibi büyüdükçe El Segundo bölgesinde birden fazla binaya yayıldılar ve nihayet 2006 yılında ilk fırlatma için Pasifik Okyanusu'ndaki Kwajalein adasına gidildi. Sonuç büyük bir hayal kırıklığı oldu. Fırlatmadan yalnızca 20 saniye sonra roket alev aldı ve kontrolsüz şekilde düşerek yok oldu. Bir yıl sonra yoğun çalışmaların ardından yeni bir Falcon bir roketi hazırlandı. Mart 2007'de yapılan ikinci deneme ilk 5 dakika boyunca kusursuz ilerledi. Ancak 6. dakikada patlama oldu ve roket havada parçalandı. Bu ikinci darbe, zaten zor şartlarda çalışan mühendislerin moralini derinden sarstı. Bir sonraki fırlatma şansı geldiğinde Musk'ın başta planladığı takvimin 4 yıl gerisinde kalınmıştı. Üstelik SpaceX onun teknoloji girişimlerinden kazandığı parayı hızla tüketiyordu. Gerçekçi olmak gerekirse ellerinde en fazla 2 deneme hakkı daha vardı. Başarısızlık yaşanırsa Musk hem tüm parasını kaybedecek hem de itibarını yerle bir edecekti. Tüm bunlar yaşanırken Musk yalnızca uzayla değil, bir yandan da elektrikli araç teknolojileriyle ilgili görüşmeler yapıyordu. Yani bir devasa riskin ortasındayken başka bir risk daha eklemeye hazırlanıyordu. İşte tam bu dönemde Martin Eberhard ve Mark Tarpenning adlı 2 mühendis, Temmuz 2003 yılında elektrikli otomobiller üretmek için kurdukları girişimle ona ulaştılar. Eberhard, elektrik motorunun mucidi Nikola Tesla'dan ilham alarak ve bu ismin taşıdığı güçlü havayı düşünerek şirketin adını Tesla Motors koymuştu. Otomobil dünyası Musk için yeni bir meydan okumaydı. Çünkü bu sektör hem köklüydü hem de yeniliklere son derece kapalıydı. Amerika'da başarılı olan son büyük otomobil şirketi neredeyse bir asır önce 1925'te kurulan Chrysler olmuştu. Sıfırdan bir otomobil tasarlamak ve üretmek zaten zorluyken bunu tamamen elektrikli bir araçla yapmak işi çok daha karmaşık hale getiriyordu. Tesla'nın kurucuları tüm bu zorlukların farkındaydı. Bu nedenle onlara hem vizyon hem de cesaretle destek verebilecek bir iş insanına ihtiyaç duyuyorlardı. Yani yollarının Musk ile kesişmesi kaçınılmazdı. Musk bu girişimi geleceğin ulaşım sistemi olarak görüyor, aynı zamanda petrol bağımlılığı ve çevresel sorunlara bir çözüm üretme fikrine büyük bir anlam yüklüyordu. Böylece 2004 yılında 6,5 milyon dolarlık yatırımıyla Tesla'nın en büyük hissedarı oldu. Kısa sürede mühendis kadrosu büyütüldü ve Silikon Vadisi'nde 1000 metrekarelik bir atölye kurularak Roadster isimli ilk aracın prototip sürecine başlandı. Atölye zamanla ileri teknolojiyle donatılmış bir araştırma ve geliştirme merkezine dönüştü. En zorlu konu ise araca güç sağlayacak batarya sistemiydi. 2004'te başlayan çalışmaların ardından 2005'te tamamen yeni bir otomobil ortaya çıkmıştı. Musk sonuçtan memnundu ve daha fazla yatırım yapma kararı aldı. Şirket Roadster'ı 2006 yılının başında müşterilere ulaştırmayı planlıyordu. Ancak küçük bataryaların ciddi güvenlik sorunları olduğu ortaya çıktı. Patlama riski vardı. Bu nedenle 6 kişilik bir ekip kuruldu ve bu riskleri tamamen ortadan kaldıracak teknikler geliştirildi. Tesla burada yıllarca avantaj sağlayacak büyük bir adım attı. Aracın kalbini oluşturan batarya teknolojisi onların en büyük üstünlüğü haline geliyordu.
Artık Roadster'ın üzerinde Tesla logosunun görünme zamanı gelmişti. Bir grup tasarımcı işe alındı ve tercih edilen tasarım için ödeme yapıldı. Yoğun çalışmalar sonunda 2006 Mayıs ayında ilk prototip tamamlandı. Sıfırdan 100 kilometre hıza yalnızca 4 saniyede çıkan Roadster etkileyiciydi. Bu başarı yatırımcıların dikkatini çekti ve Tesla yaklaşık 40 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Ayrıca bir grup teknoloji milyarderi 90 bin dolar karşılığında 30 adet Roadster siparişi vererek şirkete ciddi bir güven oyu göstermiş oldu. Tesla geleceğe doğru ilerlerken hedeflerini de büyütüyordu. Yeni plan daha geniş kitlelere ulaşacak uygun fiyatlı 4 kapılı bir otomobil üretmekti. Yaklaşık 50 bin dolar seviyesinde olması beklenen bu yeni model 3 yıl içinde piyasaya sürülecekti. Yani Model S'in temelleri atılmıştı. 2007 yılına gelindiğinde Tesla'nın çalışan sayısı 260'a ulaşmıştı. Neredeyse imkansız görünen bir başarıya imza atmış ve dünyanın o dönem gördüğü en hızlı, en etkileyici elektrikli otomobillerden birini ortaya çıkarmışlardı. Ancak gerçek sınav bundan sonra başlıyordu. Sıfırdan üretim yapmak bir şeydi. Seri üretime geçmekse tamamen başka bir dünyaydı. Roadster'ın en büyük teknik sorunlarından biri şanzıman sistemiydi. Bu problem çözülmeden aracın güvenilir bir şekilde piyasaya çıkması mümkün değildi. Üstelik ileride ortaya çıkacak başka sorunlar da vardı. Bu nedenle teslimatlar ertelenmek zorunda kalındı. Aynı dönemde yurt dışında kurulmak istenen batarya tesislerinde de büyük aksaklıklar yaşanıyordu. Sorunlar birikmeye başlayınca Tesla'nın bütçesi hızla eridi. Şirket çalkantılı bir döneme girmişti. Kontrolü kaybetmeyi kabul etmiyordu. Ne şirketi satmayı düşünüyor ne de yönetimi başkalarına devretmek istiyordu. Aksine şirketi büyütmekte kararlıydı ve çalışanlarını da kendisi kadar kararlı, cesur ve özverili olmaya zorluyordu. İşiyle bağ kurmayan, mücadele etmeyen kim varsa hemen gözden çıkarıyordu. 2007 yılının sonuna gelindiğinde Tesla'nın kasası neredeyse tamamen boşalmıştı. Roadster'ın geliştirilmesi 140 milyon dolara mal olmuştu. Musk servetini kaybetmenin eşiğindeydi. Bu dönem hem şirket hem de çalışanlar için en zor zamanlardan biri oldu. Üstelik zorluklar sadece Tesla ile sınırlı değildi. SpaceX'in 2008'deki fırlatma denemesi başarısız olmuştu. Tesla'dan gelen raporlar da her geçen gün daha olumsuz hale geliyordu. Musk iki şirket için toplamda yaklaşık 200 milyon dolara yakın bir yatırım yapmıştı. Ancak ortada ne başarılı bir roket uçuşu vardı ne de yollara çıkabilmiş seri üretim bir elektrikli otomobil. Tüm bunlar yaşanırken özel hayatı da darbe alıyordu. 2008 yılında ilk eşi Justin ile boşandı. Daha sonra İngiliz oyuncu Tallulah Riley ile evlenecekti. Aynı yıl SpaceX'in 3. Falcon bir denemesi için Kwajalein adasında hazırlık yapılıyordu. Musk için bu deneme büyük bir baskı anlamına geliyordu. Çünkü son şansı olabilirdi. Ayrıca bir yandan mühendislerine 9 motorlu Falcon 9'un tasarımını hızlandırmaları talimatını vermişti. Ancak tüm umutlara rağmen 3. fırlatmada başarısız oldu. Roket havalandıktan kısa süre sonra kontrolünü kaybetti ve Musk için en karanlık dönem başlamıştı. 3 kez başarısızlığa uğramış bir roket programı, iflasın eşiğine gelmiş iki şirket, sürekli kötü haberler ve ağır kişisel saldırılar. Tüm bunların ortasında herkes tükenmiş durumdaydı. Ama Musk başka bir yerde duruyordu. O karanlığın içinden yine aynı sözlerle çıkıyordu. Bunu başaracağız. Sakın korkmayın. Devam edeceğiz. Kamuoyuna karşı sakin ve umut veren bir tavır sergiledi. 4. denemenin yapılacağını ve hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Oysa gerçekte bu denemenin finansal olarak mümkün olup olmayacağı bile büyük bir soru işaretiydi. Şirketin kasası neredeyse tamamen boşalmıştı. Tek bir hata bütün emekleri yok edebilirdi. 28 Eylül 2008'de Kwajalein adasında son kart masaya sürüldü. SpaceX çalışanları aylarca aralıksız, acı dolu vardiyalarda çalışmıştı. Her detay tekrar tekrar gözden geçirilmiş, her parça yeniden test edilmişti. Fırlatma başladığında herkes ekranlara kilitlenmişti. Parmaklar kenetlenmiş, nefesler tutulmuştu. Hata payı yoktu. Dakikalar ilerledikçe gerilim yerini umuda bıraktı. 7. 8. dakika.
Ve 9. dakikada o an geldi. Falcon bir motorlarını planlandığı gibi kapattı ve kararlı bir şekilde yörüngeye oturdu. Bu, insanlık tarihindeki ilk özel şirket fırlatmasıydı. İlk kez devlet desteği olmadan bir roket dünyanın etrafına ulaşmayı başarmıştı. Kontrol merkezinde sevinç çığlıkları yükseldi. İnsanlar birbirine sarılıp ağladı. 6 yıl süren mücadele nihayet sonuç vermişti. 500 kişinin emeği, uykusuz geceleri, yılmadan sürdürdükleri çabaları tarihe geçmişti. Fakat başarı bir gerçeği değiştirmiyordu. Musk hala mali açıdan kritik durumdaydı. Falcon 9 ve Dragon kapsülü gibi büyük projeler devasa bütçeler gerektiriyordu. SpaceX henüz para kazanmıyordu. Buna rağmen şirket büyümeye, yeni personel almaya ve daha büyük bir merkeze taşınmaya devam ediyordu. Yani bu zafer, zorlu yolculuğun sadece başlangıcıydı. Bu sırada Tesla cephesinde de durum iç açıcı değildi. Basında sürekli olumsuz haberler çıkıyor, şirketin siparişlerini asla teslim edemeyeceği söyleniyordu. Ön siparişlerden gelen para tükenmişti ve üretim sorunları çözülememişti. Özel hayatında da fırtına dinmiyordu. İlk eşi Justin, basın üzerinden Musk'ı sürekli hedef alıyordu. Musk o dönemi yıllar sonra şöyle anlatacaktı. Her yönden darbe alıyordum. Sanki durmaksızın dayak yiyormuşum gibiydi. Şirketlerim hakkında sürekli kötü haberler çıkıyordu. Elimde 2 şirketi aynı anda ayakta tutacak para yoktu. Geceleri kabuslar görüyordum. Bunun üstesinden gelebileceğime olan inancım titriyordu. Ama yine de devam etti. Çünkü geri dönmek için artık çok geçti. İlerlemekten başka seçeneği yoktu. 2008 yılının Aralık ayında beklenmeyen bir mucize gerçekleşti. Aylarca süren başarısızlıkların, tükenen bütçenin ve psikolojik çöküşün ardından NASA yeni bir ihale açtı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal malzemeleri taşınacaktı ve bu görev için güvenilecek bir şirket arıyorlardı. Sonuç açıklandığında SpaceX için her şey değişti. NASA, 8 yıl boyunca yapılacak 12 uçuş için 1,6 milyar dolarlık anlaşmayı SpaceX'e verdi. Bu, şirketin hayatta kalması için gökten düşen bir can simidiydi. Musk, gelen paranın bir kısmını Tesla'ya aktararak orayı da iflasın eşiğinden çekip çıkardı. 2008 yılı dünya için büyük bir ekonomik krizdi. Ancak o yıl en ağır darbeleri alan kişi belki de Musk'ın kendisiydi. Başka biri olsaydı bu kadar stresin, bu kadar başarısızlığın ve dış baskının içinde tamamen pes edebilirdi. Ama Musk'ın en güçlü yanı ortaya çıktı. Kriz anında bile duygularına yenik düşmeden mantıklı kararlar almaya devam edebilmesi. Onu rakiplerinden ayıran şey tam olarak buydu. Sonrasında yaşananlar artık tarih kitaplarında yerini almaya başladı. SpaceX o zor günleri atlattıktan sonra büyümesini hızlandırdı ve bugün 130 milyar dolar değerine ulaştı. Her yıl onlarca ticari fırlatma yapıyor ve maliyet konusunda rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Çünkü gerekli olan makinelerin ve parçaların neredeyse tamamını Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi tesislerinde üretiyor. Bu da bağımlılığı ortadan kaldırıyor ve hız kazandırıyor. Ancak SpaceX'in en büyük yeniliği çok daha derin bir anlam taşıyor. Tarihte ilk defa bir roket görevini tamamladıktan sonra kalkış rampasına geri inebildi. Yıllardır fırlatılan bütün roketler görev sonunda okyanusa düşüp yok oluyordu. Bu her uçuş sonrası milyonlarca dolarlık bir aracı çöpe atmak demekti. Düşünün, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya yapılan her uçuşta bir Boeing uçağının imha edildiğini hayal edin. Böyle bir seyahatin maliyeti ne olurdu? İşte SpaceX tam da bu sorunu çözdü. Roketlerin geri dönüşü fırlatma maliyetlerini neredeyse 1/10'a indirdi. 2018'de Falcon Heavy gökyüzüyle buluştu. 27 motorlu bu dev roket 53 tondan fazla yükü yörüngeye taşıyabiliyor. Üstelik rakiplerinin 1/3 maliyetle. İlk görev olarak bir Tesla Roadster'ı uzaya gönderdi ve görüntüler tüm dünyaya yayıldı. Fakat bu sadece başlangıçtı. 2019'dan beri tarihin en büyük roketi geliştirilmekte. Starship, 100 ton yük taşıyabilecek ve tamamen yeniden kullanılabilir bir roket. Bu dev araç için Teksas'ta Starbase adında başlı başına bir uzay üssü inşa ediliyor. 2020'de SpaceX yeni bir tarih yazdı.
Kendi ürettiği Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderdi. İlk defa bir özel şirket uzaya insan taşımayı başardı. Ve sıradaki büyük hedef artık herkes tarafından biliniyor. Ay'a Starship göndermek. 2028'de gerçekleşmesi planlanan bu görev, Musk'ın yıllardır hayalini kurduğu yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Tesla bütün bu süreçte geri planda kalmadı. Aksine 2012 yılının ortalarında otomotiv dünyasını sarsan hamlesini yaptı. Tamamen elektrikli olan Model S tek şarjla 500 kilometre yol gidebiliyor ve sessizliği ile rakiplerini geride bırakıyordu. Saatte 100 kilometre hıza 4,2 saniyede çıkması ve 7 kişiyi taşıyabilmesi bu aracın sadece hızlı değil, aynı zamanda kullanışlı olduğunu gösteriyordu. İki ayrı bagaj alanı ise lüks sınıftaki birçok modeli geride bırakıyordu. Model S güvenlik testlerinde tarihin en yüksek skorlarını aldı ve Tesla istasyonlarında ücretsiz şarj edilebiliyordu. İçten yanmalı motorlardaki büyük verim kaybı burada görülmüyor ve enerji verimliliği %60'lara ulaşıyordu. Yağ değişimi ve bakım masrafları gibi zaman kaybettiren işlemler de ortadan kalkmıştı. Tesla'nın kendi satış modeli sayesinde aracı şirketlere komisyon verilmediği için sistem başlı başına bir devrime dönüşmüştü. 2010 yılında halka açılan şirket 226 milyon dolar topladı ve mühendis ordusunu genişletti. 2013'te elde edilen 562 milyon dolarlık kar ise Wall Street'i şaşırttı. Hisse fiyatı 30 dolardan 130 dolara yükseldi. Ardından Model X, Model 3, Model Y ve otonom sürüş teknolojileri geliştirildi. Şu anda Cybertruck ve yeni Roadster üzerinde çalışmalar devam ediyor. Tesla'nın bütün patentlerini açık kaynak hale getirmesi ise şirketin en dikkat çekici adımlarından biri oldu. Musk bu konuda şöyle diyor: "Eğer bu patentler diğer şirketlerin elektrikli araç üretmesini kolaylaştırıyorsa, bu insanlık için iyi bir şeydir ve bu fikirlerin bedeli olmaz." Musk sadece Tesla ve SpaceX'ten ibaret değil. 2006'da kurulan SolarCity, bugün dünyanın en büyük güneş enerji şirketlerinden biri haline geldi. 2013'te önerilen Hyperloop projesi, büyük şehirler arası ultra hızlı ulaşım için geliştiriliyor. 2015'te kurulan OpenAI, yapay zekanın oluşturabileceği tehlikelere karşı kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu. 2016'da başlayan The Boring Company, yeraltı ulaşımını hızlandırmayı hedefliyor. Aynı yıl 100 milyon dolarlık yatırımla kurulan Neuralink, insan beyniyle teknolojiyi bir araya getirmeyi amaçlıyor. 2019'da yörüngeye ilk uydusunu gönderen Starlink, dünya genelinde internet erişimi olmayan 3 milyar insana bağlantı sağlamayı hedefliyor. Ve devasa Gigafactory tesisleri, elektrik motorları ve bataryalar üretmeye devam ediyor. Tüm bu girişimlerin ardında Musk'ın iki büyük vizyonu bulunuyor. Birincisi, Mars'a gidip orada yeni bir yaşam kurmak. İkincisi ise dünyayı iklim değişikliğinden koruyup daha yaşanabilir hale getirmek. Bu iki hedef aslında tek bir noktaya bağlanıyor. Musk, insanlığın kendi geleceğini tehlikeye atmasını engellemek istiyor. Tek bir gezegene bağlı kalmak risk demek. Bir asteroid, büyük bir volkan, kontrolsüz bir virüs ya da beklenmedik bir teknoloji felaketi dünyayı yok edebilir. Bu yüzden Musk'a göre başka çare yok. Gezegenler arası bir uygarlık olmak ve insanlığın kaderini tek bir dünya üzerine kurmamak. Sürekli risk alan, sürekli zorlanan ve sürekli yeniden başlayan bir hayat. İster roket olsun, ister elektrikli bir otomobil ya da yer altında uzanan bir tünel. Her proje aynı temel soruya dayanıyor. İnsanlık bundan sonra ne olacak? Elon Musk'ın başarıları kadar hataları da oldu. Başarısız fırlatmalar, iflasın eşiğine gelen şirketler, eleştiriler, kişisel krizler. Ama bütün bunların arasından geçen ortak çizgi tek bir şeydi. Pes etmeyen bir irade. Bir hedef belirlendiyse onun arkasından gitmekten başka seçenek olmadığını düşünen bir bakış. Bugün uzaya gönderilen roketler, dünya genelinde dolaşan elektrikli araçlar, yörüngede dönen uydular ya da laboratuvarlarında geliştirilen yeni teknolojiler sadece şirket başarısı değil, insanlık adına atılan uzun bir yolculuğun adımları. Belki bir gün gerçekten Mars'a gidilecek. Belki adını bilmediğimiz bir çocuk bugün bir kitap okuyacak ve Musk'ın yıllar önce hayal ettiği gibi yeni bir şey icat edecek. Belki de insanlığın kaderini değiştirecek bir sonraki adım henüz hiç duymadığımız bir yerde atılacak.
olmayacak. Ama bugün bildiğimiz şey şu: bazen dünyayı değiştirmek için dünyadan çıkmayı göze almak gerekir. Bazen herkesin imkansız dediği şeylere yeniden bakmak gerekir. Ve bazen bir insanın inadı bütün bir uygarlığın yönünü belirleyebilir. Bu hikaye bir kişinin değil, çabalayan herkesin, hayal kurmaktan vazgeçmeyen herkesin hikayesi. Belgeselin sonuna gelirken tek bir cümle kalıyor geriye: ne kadar büyük görünürse görünsün, bütün dönüşümler bir fikrin kıvılcımıyla başlar.